Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Peugeot Ekin'deyim. Uzun zaman sonra 0 kilometre bir araç çekmeye geldim. Benden uzun zamandır istediğiniz bir araba Peugeot 5008'i çekeceğim. Ya araba aşırı derecede büyük duruyor. Hemen hızlıca size gösterip sürüşe geçmek istiyorum. Sürüşüne bayılacaksınız, zorlayacağız, böyle bakacağız bütün detaylarına. Dışarıdan aşırı derecede büyük gözüküyor. Acaba sürerken nasıl hissedecek onu merak ediyorum. Şöyle arkama alayım. Hemen çekime başlıyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi gelin bakalım videoya geçelim. Karşınızda Peugeot 5008 Allure Selection. Ya arkadaşlar başta söyleyeyim, aşırı derecede büyük bir araba. Büyük, oturduğunuzda içine de büyük hissettiriyor. Bu hissiyatı seviyorum. Ben büyük arabalara bayılıyorum açıkçası. Şöyle baktığınızda zaten göreceksiniz. O kocamanlık, o büyüklük hissediliyor. 19 jantlarımız var gördüğünüz üzere çok güzel bir şekilde. Bu araç dediğim gibi orta paket bir araç. Gayet yeterli donanımları var, kromajları var. Kromajlar çok dikkat çekiyor, onu söyleyeyim size. Kromlar çok büyük şekilde tasarlanmış. Mesela yukarıda aynı şekilde cam çıtası dediğiniz ince tasarlanır ama bunda kocaman. Her şeyi büyük tasarlamış aslına bakarsanız. Arkada da şöyle kromları görüyorsunuz. Arka taraftan baktığınızda tabii ki 3008'e benziyor ama burada o hani genişlik hissiyatı biraz daha fazla. Bu dış bakışı hemen hızlıca geçmek istiyorum. Sizlere hemen sürüşünü göstermek istiyorum. Çünkü siz POV sürüşe bayılıyorsunuz. Ön tarafta led farlarımız var. Aynı şekilde led gündüz farları mevcut. Sis farlarımızı görüyorsunuz. Alt tarafta park sensörleri var. Bunlar zaten olması gereken, söylememize gerek olmayan şeyler. Ama 19 jant bu arabaya ancak gitmiş. Hatta 20 falan olsa çok daha güzel olabilir. 19 jant çamurlu ancak doldurabilmiş. Çamurluk da büyük çünkü. İçeriye geçtiğimizde şöyle anahtarsız girişimiz var. Gördüğünüz üzere kilitledim ve kapandı. Elimi atıyorum ve hop açılıyor. Hemen içeriye geçtiğimizde size şunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi 3008'e çok benziyor ama ne fark var biliyor musunuz? İçine oturduğunuzda şu aşırı genişlik hissini çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Önünüzde hayalet ekranınız var. Burada multimedyamız var. Bunlar hep standart. Aynı yolda göstereceğim sizlere onları. Şu direksiyona bayılıyorum. Çoğunuz sevmiyor ama ben çok seviyorum. Piyano tuşlarımızı görüyorsunuz. Burada bir halı kaplama gibi bir döşemesi mevcut. Aynı şekilde buralar yumuşacık. Onlarla ilgili sorun yok. Kaputlar da yumuşak. Şuralarda deriler kullanılmış. Ya gayet içeride lüks hissediyorsunuz. Bu vites topuzu size farklı gelecek. Çünkü bunda joystick vites yok. EAT 8 yok. EAT 6 var. Biraz daha farklı çalışıyor vites topuzu. Bu şanzımanın da performansına bakacağız beraber. Geçişlerine bakacağız. Sürüşte çok rahat bir şekilde anlayacaksınız. Kablosuz şarjımız var. USB'miz 12 voltumuz buralarda mevcut. Hızlı geçiyorum. Sizler için hızlı geçiyorum. Normalde biliyorsunuz ağır ağır anlatırım ben. Şu bardakların çevresindeki ışık dikkatimi çekti. Aynısı şu göstergenin altında da var. Böyle koltuklar çok fazla sarıyor sizi. Yani fazlasıyla sarıyor. Kilolu bir insan bilmiyorum rahat edebilir mi? Ama ben çok rahattım koltuklarda. İçine kavruyor sizi çünkü. Ön taraftan anlatacaklarım bunlar. Kocaman bir sunroofumuz var. Açılıyor. Perdesi elektrikli. Yani olabilecek en iyi şekilde bunlarla ilgili sorun yok. Zaten bu araba sınıfında kafaya oynayan arabalardan biri. Bence öyle olması gereken bir araba. Ama bu arabanın diğer arabalardan ayrıştıran tarafı arka tarafı. Şimdi arka tarafta görüyorsunuz 2 tane koltuk ayarlı. Ama bu ileride bunları çünkü ayarını bu alt taraftaki kol sayesinde ileri geri rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Geçelim bir içine. Şimdi ben bunun ayarını yaptım. Şöyle tam sınırda yaptım. Hani gene rahatım. Ama sınırda olarak ayarladım. Birazdan çünkü arkaya gideceğim. Ben 7. koltuğu çok merak ediyorum. Böyle arabalarda 7. koltuğa geçip oturuyorum hemen ben. Burada güzel bir sehpamız var ve aynı şekilde mıknatıslı bir sistem yapmışlar. Burada ekstra olarak fan hızını ayarlayabiliyoruz. Aynı sehpa orada da var. Perdelerimiz var. Perdeler de gayet işe yarıyor. Yani dışarıya baksanıza. Kamerada şu an net gözüküyor dışarısı aslında ama bu bayağı bir engelliyor açıkçası. Farkı anlarsınız. Cam filmindense böyle perdeler büyük arabalarda bunlar çok daha çok hoşuma gidiyor. Bir otobüs hissiyatı veriyor şöyle perdeyi çekmek. Şöyle camdan izleyebiliyorsunuz. Cam biraz açık renkte. Daha koyu olmasını beklerdim. Biraz güneş rahatsız edebilir. Perdeyi çekmeniz gerekebilir. Buradan anlatacaklarım bu kadar arka koltuktan. Şimdi geçelim asıl bu arabanın can alıcı noktasına. 7. koltuğumuza. Şimdi burada bir aynı iki kapılı araçlarda olduğu gibi bir koltuk ayarı var. Şunu şöyle çektim. İleri doğru itlediğinizde hop bize kocaman bir geçiş alanı sağladı. Ama ben koltukları kaldırmamışım. Hem bu sayede bagajı da görmüş oldum. Şöyle bagajımız tabii ki böyle bir arabada olması gerektiği gibi elektrikli. Gayet güzel açılıyor. Koltuğumuzu geliyoruz. Öncelikle şunu çekiyoruz. Buraya katladık. Sonra geliyoruz bunu çekiyoruz. Bu da gayet güzel böyle oyuncak gibi. Aynı Lego gibi. Onu çekiyorsun bunu çekiyorsun hop karşınıza bir koltuk çıkıyor. Bagaja gelmişken bagaj 7. koltuk açık değilken aşırı derecede büyük. Yani
litresini söylemeye bile gerek yok. Çok büyük bir bagajı var. Zaten koltukları da ileri geri yaptığınız için buraya istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Dediğim gibi tam geniş aileler için ideal bir araba. Belki ileride büyük bir ailem olursa böyle bir araba beni çok rahat bir şekilde idare eder, öyle söyleyeyim sizlere. Şurada bardakları görüyorsunuz. Gayet güzel. Buralarda boş geçmemişler. Arkada oturacak insanlara da 12 volt çıkışı olsun. Bunları vermişler. Bu tarafı açmıyorum. O tarafa oturacağım. Bakalım nasıl bir rahatlık derecesi var. Bagajımızı şimdi şöyle kapatabiliyoruz bagajımız. Bakın burada bir yeşil lamba yanıyor. Bunu böyle söndürebiliyorsunuz. Eğer ki diyor ki ayağını kapatırsan bagajı arabanın komple her yerini kilitlerim diyor. Yani şöyle ayağınızı geçirdiğinizde kapatıyor ya. Bak. Hop. Vallahi tek de yaptım ha. Hem de ayağımın ucuyla. Arabanın diğer kapılarını da kilitliyorum diyor. Bak şu anda kilitledi aslında bunları ama açık olduğu için kilitleyemedi. Onu kapattığınızda ise kilitlemiyor. Şimdi ben böyle arkaya geçiyorum arkadaşlar. Bakalım. Biraz ben büyük bir adamım biliyorsunuz. 1.80 bir boyum var. Hoppa. Şu iki koltuk aynı hizada. Bunu da alıyorum. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Ben böyle kaldım. Demek ki bu koltukların biraz daha ileride olması gerekiyor. Ya da ne yapacaksınız? 6 kişi oturacaksınız, yan oturacaksınız. Ama ben zaten ekstra 1.81 bir adamım. Şu koltuğu biraz çeksek aslında ön tarafa rahat edebilirim. Ancak böyle yerlerde gitmeyi de ben çok seviyorum açıkçası. Şu koltuğu biraz öne aldırıp ben arkaya geçebilirim. Ya da ne yapardım biliyor musunuz? Bak şu da güzel olur. Bu koltukları yatıracaksınız komple. Bunu da aynı şekilde uzatacaksınız ayağınızı. Böyle var ya, süper olur ya. Harbiden 10 numara olur. Arka tarafta böyle şurada bir aydınlatmanız var. Tavan çok kötü değil. Tavanda bir boşluğunuz var. Kafanız çarpmıyor. Hadi ben buradan çıkıyorum. Pov sürüşe geçiyorum. Arkadaşlar biraz önce tam çok öne gelmiş. Bak fark ettiniz mi? Bizim ayarımız buradaydı. O yüzden ben oraya sığmamışım. Biraz daha geniş olduğunu düşünün. Böyle size hepsini göstermeye çalıştım hızlıca. Çünkü hemen sürüşe geçmek istiyorum. Birazdan içeride sürüşte görüşürüz. Arkadaşlar şimdi sürüşümüze başlıyoruz. Bu arada eldivenlerim vardı. Çıkardım, aşırı derece terledim ama eldiven takmanız gerekiyor test sürüşünde, bilginiz olsun. Şimdi camlarımız açık. Biraz içerisi havası değilsin istiyorum. Bu arada başlamadan önce vites biraz farklı gelecek. 6 ileri bir vites. Şöyle farklı, mandalı yok. Bakın üzerinde hiç herhangi bir mandal yok. Şöyle yana doğru çekiyorsunuz, geriye. Hemen geri görüş kamerası geldi. Şöyle yapıyorsunuz, boş. Vallahi garipmiş. Şöyle sol yapıp aşağı çekiyorsunuz. Manuel ve D. Farklı vites tasarımı. Bu 1.5 dizel 130 beygir bir araç. Emniyet kemerimizi takıyoruz ve sürüşümüze başlıyoruz. 5008 çok büyük. Dışarıdan da büyük, içeriden de büyük. Hissiyat olarak da aşırı derece geniş. Şimdi 2008'de de aynı konsol var. Çok benzer bir konsol var ama şimdi bu araca geçtiğinizde büyük bir aracın içinde olduğunuzu fark ediyorsunuz. Çünkü genişlik olarak bu göğsün genişliği çok farklı. Onu söyleyeyim ben sizlere. Göğüs zaten yumuşacık. Şöyle camı hafiften kapatayım. Bir camımı açık bırakacağım içerideki hava sirkülasyonunu sağlamak adına. Yine aynı güzergahımızda başlıyoruz sürüşe. Bak her seferinde burada uyarıyorum. Burada sağ tarafa çıkmayın arkadaşlar. Çıktığınız anda 200 lira ters yön cezası yersiniz. Test sürüşleri yapmayalı çok uzun zaman oldu. Sizler de özlüyorsunuz. Hep mesajlar atıyorsunuz. Ben aslında çok istiyorum ama koronadan dolayı çalışanları da rahatsız etmek istemiyorum açıkçası. Onlar için de zorluk oluyor. Ancak bugün bir fırsat buldum, geldim. Şu sağ camımı dediğim gibi hafif bir açık bırakıyorum. İçerideki sirkülasyonu sağlayacak. Şöyle tavanı göstermek istiyorum. Her araçta size gösteririm. Şöyle gördüğünüz üzere perdesi tiple açıldı. Bir de komple tavanını da açalım. Ya bu araba tamamen aile için tasarlanmış bir araba açıkçası. Yanımızda bak bir kardeşi geçiyor mesela. 3008 yol verelim. Tavanımız şöyle açıldı bak kocaman. Biraz tavandan hava gelsin. Ben seviyorum cam tavanla gezmeyi. Baktığınızda konsola çok tanıdık. Yani bir Peugeot kullanan insan bu arabada herhangi bir sorun yaşamaz. Önümüzde hayalet ekranımız var. Bu hayalet ekranda değişiklikler sağlayabiliyorsunuz. Mesela asgari mod alalım. Sadece hızı gösterecek bize. Gece sürüşlerinde bu çok güzel olur. Özel, asgari, kadranlar. Özelde de sağa sola kendi kafamıza göre istediğimiz şeyleri koyuyoruz. Bak şu an tabak gibi oldu. Yakıt tüketimini falan her şeyi getirdi buraya. Ben burada kadranları alıp sizlere detaylı göstermek istiyorum. Bir müsaade etseler de gitsek keşke. Bu arada vitesimiz 6 ileri olsa da arka tarafta kulaklıklarımız mevcut. Ancak kulaklıklar D'deyken çalışmıyor. Bunu büyük ihtimalle manuel almamız lazım. Evet. Yani D'deyken manuele geçmiyor. Manuelde alıp arka kulaklıkları kullanabiliyorsunuz. Bu arabada bir 0-100'de yaparız. Ama ilk fark ettiğini biliyor musunuz? Böyle hafif bir salınma var arabada. Mesela 3008'de falan çok serttir araba.
Genelde SUV'lar da bu şekilde olur. Şu vites düşürelim. Tavanı kapatıyorum. Böyle bu yolda hız sınırı 110. 110'da kalalım. Şunun detayını vermek istiyorum. 1800 devirde şu anda 111 ile gidiyor. Bir 2000 deviri görmek istiyorum. 2000 devir 6. viteste. Wow, 2000 devir 6. viteste 121 122 yapacak. Evet, 123 yaptı arkadaşlar. Bu gayet güzel oldu. Bir sessizliğine bakayım, sonra camı tekrar açacağım. Arabada belirgin bir sessizlik var. Şimdi hani 3008 de sessiz. Ama bu arabada cidden belirgin bir sessizlik var. Özellikle yol sesini alamıyorum ya. Dinliyorum şu anda. Bak siz de dinleyin. Şu klimayı kapatalım, bir off yapayım şunu. Yok, yerden olan sesi, yani yol sesini acayip derecede kesmişler. Bir arabada bence en önemli seslerden biri yol sesi. Çünkü bütün bir yol başınızı ağrıtabiliyor. Hadi rüzgar sesini mesela 100 ile gidersiniz, rüzgar sesini duymazsınız. Ama yol sesi cidden baş ağrıtan bir durum. Bir daha dinleyeceğim. Çok az bir rüzgar sesi var ama rüzgar sesi gibi değil, dışarının sesi gibi. Süper. Vallahi süper. Yani ses yalıtımını şu an çok sevdim. Sınıfın hakkını veriyor, öyle söyleyeyim size. Yolda büyük bir araba olduğunuzu hissediyorsunuz. Şeritte böyle kaplıyorsunuz. Onu hissediyorum şu anda. Arkada böyle dolgun çamurlarımızı görüyorum. Ona bakmak istiyorum sürekli. Bir ara gaz yapmak istiyorum. Astra bize izin verirse eğer. Bir gaza oturup vites düşüşünü göreceğim. Gayet hızlı. Şimdi EAT 6 var bu araçlarda. Orta paket olduğu için bu araç Allure Selection diye geçiyor. Bunlar da 6 ileri vites giriyor. Ama EAT 8'den bir farkı yok, ben size söyleyeyim. Hız konusunda hiçbir farkı yok. Ya ben hissedemedim açıkçası. EAT 8'de ne fark var biliyor musunuz? Sürekli vites atıyor. O hani böyle güzel hissettiriyor size. Pıtır pıtır vitesler atıyor. Ama bunda daha çok viteste durmaya çalışıyor. Gaza köklediğinizde ise anında size tepki veriyor. Direksiyon yine alışılması gereken bir durum ama ben bu direksiyona aşığım. Çok seviyorum. Ekranı benim için engellemiyor. Ben biraz böyle kucağımda kullanmayı seviyorum. Şu anda ideal pozisyondayım açıkçası. Ve gayet güzel, keyifli şekilde kullanabiliyorum. Bu orta tarafa yine Apple CarPlay'imizi bağlayalım. Güzel bir görüntü oluşsun. Hemen benim müzikler çalmaya başladı. Büyük bir araba kullanmanızın avantajı ne oluyor biliyor musunuz? Ses akustik geliyor. Çok kaliteli değil şu anda. Bir ayar yapılması gerekiyor sese. Büyük ihtimalle bası falan kısılmış. Güzel basları alamadım ama o sesin akustiği, içindeki hani size kaliteli bir ses vereceğim diye göstermesine direkt hissettirdi açıkçası. Onu size söyleyeyim. Ben şöyle düşünüyordum açıkçası daha kullanmadan önce. 3008'in biraz daha büyüğüdür diye düşünüyordum. Ama şu anda ciddi, belirgin bir şekilde sessizlik var bu arabanın içinde. Arka taraftan biraz ses geliyor sadece. Onu hissediyorum. Arka tarafta... Evet, arka taraftan biraz ses geliyor. Bagaj bölümünden taş atıyor. Bunu geçelim. Astra şu an basıyor. Duman atıyor vallahi. Oh. Yo, bu kadar büyük bir arabayı böyle yürütmesi bu araba için yeterli. Şimdi 5008 kullanıcıları yorumlara yazsınlar. Ben çekişinden çok memnun kaldım. Çünkü dediğim gibi bayağı büyük bir araba kullanıyoruz. İleride virajına bakacağım. Salınmasını bekliyorum açıkçası ama bakalım salınacak mı virajlarda, onu da görmüş olacağız. Bu araçta herhangi bir şerit takip falan yok. Bir üst paketi geçtiğinizde onları alabilirsiniz. Burada bagajımız elektrikli, bak bunu görüyoruz. Tuştan açabiliyoruz. Aynalarımız falan katlanıyor. Yani içerideki atmosfer, koltuğun sarması güzel ya. Ben SUV'lara çok böyle hoş gözle bakmayan biriyim açıkçası. SUV pek fazla sevmem ama büyük SUV'ları seviyorum açıkçası. Bu hani kocaman olanlar, bunun gibi bu klasmanda olanlar çok hoşuma gidiyor. Aynalar, özellikle dev gibi aynası var. Bildiğiniz kamyonet aynası gibi ayna var bunda. Yine geldik o bizim güzel yere. Şurada bir virajına bakalım tadına. Bu sefer virajdan çıkmadan kasacağım. Virajdan çapraz girdiğinde dönüyor.
Bak 140 ile dönüyoruz. İşte o beklediğim his. Tamam. Yani olay bu. Salınma yok bu arabada, onu söyleyeyim sizlere. Gayet stabil dönüyor ve hissetmişsinizdir zaten. Bak şu anda 110'la gidiyoruz, hissettirmiyor. Gene şerit değiştirmeden döneceğim ve kesinlikle yatmıyor. Yani bu yumuşaklıkta bir araba nasıl yatmıyor çok merak ediyorum. Bir yolda çukur vurup bir dalmak istiyorum içine, bakalım çukurda nasıl olacak durum. Yani size şimdi sürüşle ilgili eksi söylemek istiyorum ama ne söyleyebilirim? Hafif yani şuradan bir rüzgar sesi alıyorum. O da olması lazım çünkü kocaman bir ayna var orada. Normal karşılıyorum onu. Jantlarımız 19. O halde bu konforu vermesi güzel. Bir de hızlı gittiğinizi hissettirmiyor. Ben şu anda yani yavaş gitmek için, 110 gitmek için uğraşıyorum ama büyük ihtimalle şanzımandan dolayı, şanzıman çok uzun çünkü. Daha 1800 devirde 110'la gidiyor. Böyle yakıt tüketimi hiçbir şey olmaz, öyle söyleyeyim size. Hafif bir bayır çıkıyoruz. Bakalım yakıt tüketimi ne olacak? Ayağımı sabit tutuyorum şu anda. 4.5, 4.7. Buradan anlık görebiliyorsunuz. 4.8, 4.9. Gayet güzel. Ya Peugeot'da şu yolları test etmeyi çok seviyorum. Diğer markalarda buralara gelmek çok sıkıntı ama Peugeot sağ olsun bize çok yardımcı oluyor. Arabayı böyle son eliklerine kadar test edebiliyorum. Şu beyazlardan geçmek istiyorum iyice. Tamam. Şimdi bir arabada eğer ki beyazların sayısını sayabiliyorsanız o araba serttir. Ya da yalıtımı zayıftır. Ama bu arabada beyazları sadece bir düz çizgi görüyorsunuz. Orada 5-6 tane beyaz çizgi var ama onu hissetmiyorsunuz. Bir de kafaya basma olacak mı? Evet. Ya nasıl yapmışlarsa amortisörü size şöyle anlatayım. Çok küçük bir yere yumuşak. Ama o yumuşaklık size çoğu çukurda hiç hissettirmiyor. O çukurları direkt geçmenizi sağlıyor. Frene bastığınızda böyle hafif öne yığılıyor ama o bir yerde kesiliyor. Çok fazla yığılsa da sıkıntı. Bu sefer önden araba ABS'ye düşecek. Bir çıkalım bakalım şöyle. 35, 40, 50. 2'de basıyorum şu anda. 2'de 77, 80 civarını gördüğü. 110'a kadar basacağım. Evet. Gayet güzel hızlanması. Koltuk kısımlarımız var. Şurada baktığımızda aracın ayarlarını buradan görebiliyoruz. Telefon. Şu tuşları zaten çok seviyorum yani. Bundan daha güzeli yok, ben size söyleyeyim. Şu piyano tuşları. Şu konsol yapısını bilmiyorum sizlerin hoşuna gidiyor mu ama benim için mükemmel bir yapı, öyle söyleyeyim. Şu aralardaki boşluklar, burada böyle bir halımsı malzeme kullanılmış, kumaş. Ya bunların kalitesi mükemmel. Dediğim gibi şu an arabada eksik arıyorum açıkçası. Ancak bulmak çok zor. Sizlerin eğer gözüne batan bir eksik varsa mesela ne diyebilirim biliyor musun? Şu aynanın böyle olmasını istemezdim. Kalın bir ayna var. Burada ince, zarif bir ayna isterdim açıkçası. Ya büyük araba kullanmanın keyfi çok ayrı. Bilmiyorum kaçınız kullananlar yazsınlar. Ne olursa olsun, mesela D segment bir sedan olsun ya da işte böyle bir SUV olsun. Büyük araba kullandığınızda bunun keyfi çok ayrı oluyor. Transit bize izin vermiyor 85'te. Şu virajda kasmak isterdim. Ama bu araba yakıt konusunda sizi üzmez. Böyle büyük olduğuna bakmayın. Hemen vitesi 4'e çekti. Bu viteslerden arıza yapanınız var mı arkadaşlar? Yazarsanız sevinirim. Ben duymadım daha henüz. O yüzden sizlere soruyorum. Yani tork konvertörlü bir Peugeot vitesinden, bu yeni çıkan EAT'lerden arıza yapanlar varsa bir yazsınlar bakalım, herhangi bir sorun yaşayan olmuş mu? Benim bildiğim kadarıyla yok. Ekranda şunu belirtmek istiyorum. Şu alt tarafta şöyle mavi geçiyor. Bunun gece nasıl olacağını çok merak ediyorum açıkçası. Şurada görebiliyor musunuz? Aşırı güzel bir mavilik var. Bildiğim kadarıyla tavanı da var bu mavilik. Şu yanlarda da yanıyor. Navigasyonumuz yok. Navigasyonu şöyle yapacaksınız. Apple CarPlay ile yapacaksınız. Onu da bağlayayım, hemen göstereyim sizlere. Evet, Apple CarPlay'imiz geldi. Buraya da ekranıma aldım. Gayet güzel. Yani cam açık olduğu için kusura bakmayın ama bu Peugeot'un test sürüşlerinde uyguladığı bir prosedür. Eldiven takmanız, camın açık olması, içerideki o havanın devir daim olması, buna uymamız gerekiyor. Beni hemen eve götürüyor. Onu geçelim. Yani özellikle Google'u indirirseniz, Google Map'i indirdiğinizde renkli bir ekran geliyor. Bu sefer böyle izleyerek gidiyorsunuz yolu. O da çok hoş oluyor. Tabii YouTube müzik de hemen burada hazır. Buradan da istediğiniz şarkıyı dinleyebiliyorsunuz. 1500 devir civarında 100'e gidiyor. Ben bununla İstanbul'a gitmeyi çok merak ederdim mesela. Kaç liraya yakacak acaba? Çünkü ben İstanbul'a giderken genelde 100'le falan gidiyorum. Çok rahat, konforlu gidersiniz. Çekişine de düşük olmuyor. Bazı arabalarda devir düşük olduğu için çekişte böyle insanı bayar. Ama bunda torku hissediyorsunuz. Vites biraz farklı geldi bana. Uzaktan manuel gözüküyor ama otomatik olması şaşırtıyor. Şöyle kolçağımız var. Buralar aynı şekilde deri ve yumuşacık. Ya ama şu aynadan arkayı izlemek aşırı hoş. Tırdan sonra bir gazlayalım bakalım, vitesi görelim nasıl yapacak.
Kadranları alayım. 0-100 yapacaktım, unuttum, onu şu ileride yapayım. 3'e attı hemen. Ya tepkiler falan çok hızlı. Şu malzemelerin hissiyatı da gayet güzel. Şöyle ağırdan yanaşalım. Arkam serbest olduğunda, burası da düz bir alan, oradan çok farklı değil. Dörtlümü yakayım. Uyarımızı verelim. Biraz toprak patinaj çekebiliriz. Ancak şu Isuzu'dan sonra tamamen durayım. Ve kalktık. Evet. Patinaj çektik tozlu olduğu için. Dediğim gibi vites geçişleri gayet güzel. Yani sadece bir tık yavaş diyebilirim. Ama o da hani böyle çok fark edilebilen bir durum değil. Biraz önce ayağım tam gazdı. Zaten saniyesini siz göreceksiniz. Gayet güzel hızlandırıyor. Ayrıca şunu fark ettim. Şimdi ben burada 508'de kullandığım, 3008'de kullandığım hepsinde aynı motor var. Bu motordan ses çıkmıyor. Diğerlerinde motor sesini alıyorum. 508'de özellikle motor sesi almıştım. Ama bu arabada motor sesi alamıyorum ya. Yani ciddi bu arabanın yalıtımına aşırı derecede özen göstermişler. Buradan artık dönelim. Ama elim şuraya geliyor bak, sanki manuel vites değiştirecekmişim gibi. Flash, izin ver flash. Biraz hızlı girdik. Bakalım kafadan açacak mıyız? Gayet güzel topladı. Bak şu an bizi içeri sokuyor. Ön taraf kayıyor. İçeri sokuyor. Arkası hafif geliyor. Ya bu aile arabası. Cidden aile arabası ama yani çok güzel ayarını tutturmuşlar. 5008'i kullanmanızı kesinlikle öneriyorum. Ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. Kazasız belasız ilk kez bir Peugeot testi yaptık arkadaşlar. Her seferinde bir sorun oluyordu Peugeot'u kullanırken. Ya kamyon atlıyor ya bir şey atlıyor. Son dakika bu atlayacaktı ama en azından kornayı duydu. Yine böyle kafa kaldırma hissi var diyorum ya, o yumuşak bölüm size çok keyif veriyor. Bak nasıl salınıyoruz, görüyor musunuz? Ya böyle bir arabanın keyif vereceğini düşünmezdim ben, size de söyleyeyim. Bak büyük 3 kura giriyorum. İşte bu. Şimdi şuraya park edelim. Hem bir geri görüş kamerası var mı onu da görelim. Evet, bu vitese biraz alışmak gerekiyor. Şu anda geriye aldı. Aynamızı aşağıya indirdi. Kameramızı açtı. Kamera kalitesi o kadar yüksek değil zaten, biliyorsunuz. Peugeot'larda hep böyle. Ama Peugeot'ların da şu artısı var. Burada arkayı bildiğiniz böyle yukarıdan gösteriyor. Sadece bir kamerayla yapıyor bunu. Bu mükemmel bir durum. Bir ileri gideceğim. Ha evet, kolaymış. Hemen tık tık ileri itiyorsunuz. Ben biraz zorladım. O yüzden ilk başta takamamışım. Bak şimdi geriye alıyorum. Bu kadar. Aslında şeyden de kolay. Mandaldan daha güzel. Mandalda basıyorsunuz, çekiyorsunuz, uğraşıyorsunuz onunla. Arkadaşlar sürüşümüzden bu kadardı. Aracımızı şöyle P'ye alayım. P'ye almak biraz sadece böyle alınıyor. Sonrasında tık tık hemen geri geliyor. Şimdi öğrendim bu işi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.